Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugünkü proje çalışmamız yeni doğan bebek yeleği. 6 aya kadar olan bebeklerde kullanabileceğiniz bir yelek arkadaşlar. Kroveze olarak kapanıyor. Şöyle göstereyim. İçten görüntüsü bu şekilde. Omuzları dikişsiz olarak çalışılıyor. Yeleğimizi örmeye arka bedenden başlıyoruz. Önce arka bedeni örüyoruz. Yaka ilmeklerini eksilttikten sonra devamında sol ön bedeni örüyoruz. Ben erkek bebek için çalıştığımdan dolayı iliklerini sol ön bedene açtım. Sizler kız bebek için örecekseniz ilikleri sadece sağ ön bedeni açmanız yeterli arkadaşlar. Sol ön bedenden sonra da sağ ön bedeni örüyoruz. Daha sonra yanlardan dikişle yeleğimizi birleştirerek örme işlemini ve dikiş işlemlerini tamamlıyoruz. 4 adet de düğme dikiyoruz ve şu şekilde yeleğimizi kapatıyoruz. İşlemlerin hepsi bu kadar arkadaşlar. Örmesi gerçekten çok kolay. Bir günde örüp bitireceğiniz bir yelek modeli. Ayrıntılara geçmeden önce küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Kanalıma abone olur, beğeni ve yorumlarınızla kanalımı desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Görüşleriniz benim için değerli. Gelelim ayrıntılara. Yeleğimizin ölçülerini vererek başlıyorum. Yaka başlangıcından etek ucuna kadar uzunluğu yaklaşık 26 santimetre. Yeleğimizin genişliği ise yaklaşık 23 santimetre. Kol evine kadar olan uzunluk 15 santimetre. Kol evinden omuza kadar olan uzunluk ise yaklaşık 10 santimetre. Omuz genişliği ise 6 santimetre arkadaşlar. Gerekli malzemelere gelince 100 gramı 240 metre olan anti peeling bebe yünü kullandım. %90 akrilik, %10 bambu karışımlı arkadaşlar. Bir yumak tam yeterli geldi. Bu kadar arttı. Ayrıca örmek için 4 numara örgü şişlerine, bir ayraca, bir yün iğnesine, bir makasa ve birkaç da ayraca ihtiyacımız olacak. Hazırsanız örmeye geçebiliriz. Herkese kolay gelsin. Yeleğimizi örmeye arka bedenden başlayacağız. Şu şekilde basit bir şema hazırladım. 52 ilmek alarak 12 sıra haroşa öreceğiz önce. Klasik yöntemle ilmek alıyorum. Toplam 52 ilmek alalım. Toplam 52 ilmek aldım. Başlangıç ipini biraz fazla bıraktım. Dikişte kullanacağım. İlk sıradan haroşa örmeye başlıyorum. Hem ön yüzde hem de arka yüzde düz örüyorum haroşa örgüyü arkadaşlar. İlk ilmeği örmeden sağ şişime kaydırıyorum ve düz örmeye başlıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son ilmeği de düz örüyorum ama şu şekilde arka kanadını alarak örüyorum arkadaşlar. İkinci sıraya başlıyorum. İlk ilmeği örmeden sağ şişe kaydırıyorum, devam ediyorum. Bu şekilde toplam 12 sıra öredim. 12 sıra haroşa ördüm. Ön yüzümüz burası olacak. Başlangıç ipi sol kenarda. Şimdi kutuları örmeye başlıyoruz. Bu dikdörtgen kutuları. Bu dikdörtgenin içerisindeki ilmekleri ön yüzde düz, arka yüzde ters öreceğiz. Kenarda kalan 6'şar ilmeği de haroşa olarak devam edeceğiz arkadaşlar. Burası ön yüz olduğu için zaten haroşa ördüğümde bütün ilmekleri düz örmüş oldum. Şimdi ters taraftan ikinci sıraya başlıyorum. Bu kutunun ikinci sırası. Kenar ilmeği saymıyorum. 6 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi kutunun ters tarafını örüyorum.
Ön yüzde düz ördüğümüz için arka tarafta ters örüyorum bu ilmekleri. Son 7 ilmek kalana kadar ters örelim. Son 7 ilmek kaldı. Haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son kenar ilmeği de arka kanadını alarak düz örüyorum. İkinci sırayı tamamladım. Bu dikdörtgen kutunun 3. sırasına başlıyorum. Bütün ilmekleri düz örüyorum. Haroşaları da düz ördüğüm için ön yüzde bütün ilmekler düz örülecek arkadaşlar. Sıra sonuna geldim. Kenar ilmeği de örüp dönüyorum. Kutunun 4. sırasına başlıyorum. Ters tarafta kenar ilmekten sonra 6 ilmek haroşa örüyorum. Son 7 ilmek kalana kadar ters örüyorum diğer ilmekleri. Son 7 ilmek kaldı. Haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenar ilmeği de örüyorum. Dönüyorum. Bu şekilde sürdüreceğiz. Kutunun ilk 4 sırasını ördük. Aynı şekilde 6 sıra daha örelim. Haroşa örgüye geçtiğimizde tekrar birlikte olacağız. Dikdörtgen kutu için 10 sıra ördüm. Bu bölümdeki haroşa çizgi sayısı 1, 2, 3, 4, 5 çizgi oldu. Şimdi 2 çizgi oluşturacak şekilde 4 sıra haroşa öreceğiz. Hem ön yüzde hem de arka yüzde bütün ilmekleri düz örerek 4 sıra haroşa örelim. Dört sıra haroşa ördüm. 1, 2 haroşa çizgisi oldu. Şimdi aynı şekilde 2 kutu daha öreceğiz. İkinci kutunun üzerine 12 sıra haroşa ördükten sonra kol için ilmek eksiltirken tekrar birlikte çalışacağız. Devam edelim. Bir, iki, üç kutu ördüm. Son örmüş olduğum kutunun üzerine de 12 sıra haroşa ördüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çizgi oluştu. Şimdi kol için 4 ilmek sağ taraftan, 4 ilmek de sol taraftan eksilteceğim. İlk 2 ilmeği arka kanatlarını alarak düz örüyorum. 1 ilmek eksiltiyorum. Tekrar bu ilmeği sol şişe geçiriyorum. Aynı şekilde ikinci ilmeği eksiltiyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeği eksilttim. Bu şekilde. Devam ediyorum. Son 5 ilmek kalana kadar haroşa örüyorum. Son 5 ilmek kaldı. Bu 5 ilmekten 3'ünü sağ şişe kaydırıyorum. Son ilmeği bir önceki ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Sağ şişten bir ilmek daha sol şişe geçiriyorum. Aynı işlemi tekrarlıyorum. İkinci ilmeği eksilttim. Üçüncü ve dördüncü ilmeği eksiltmiş oldum. Bu taraftan da 4 ilmek eksilttim. Son ilmeğin arka kanadını alarak örüyorum ve dönüyorum. Bu örmüş olduğum sıra da dahil olmak üzere toplam 40 sıra haroşa örelim. İlmek kestiğimiz yerden itibaren toplam 40 sıra haroşa ördüm. Haroşa çizgisi olarak da 20 çizgi oluştu arkadaşlar.
Şimdi buradan 14 ilmek öreceğim. Orta bölümde 16 ilmek yaka için eksilteceğim ve sol ön bedeni örmeye başlayacağım. Önce 14 ilmek örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14. ilmeği arka kanadını alarak bir kez daha örüyoruz. 15 ilmek oldu. Bu son örmüş olduğum ilmeği ilmek kapatırken kullanacağım. Sol şişimden bir ilmek örüyorum. Son fazladan örmüş olduğum ilmeği ördüğüm ilmeğin üzerinden geçirip bir ilmek eksilttim. Devam ediyorum. 16 ilmek eksiltiyorum. ...16 ilmek eksilttim. Şişimde kalan ilmekle birlikte 14 ilmek kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. Dönüyorum. ...14 ilmeği haroşa olarak örüyorum. Buradaki ilmekleri bir ilmek tutucuya geçiriyorum. Beklemeye alıyorum. Şimdi bu bölümü öreceğiz. Toplam 44 sıra haroşa öreceğiz. 2 sıra ördüm. 42 sıra daha örelim. Yaka ilmeklerini kestikten sonra 44 sıra haroşa ördüm. Çizgi olarak da 22 çizgi oluştu arkadaşlar. Şimdi buradayız. Buradan örerek buraya geleceğim ve kol altı için 4 ilmek ekleyeceğim. Şöyle göstereyim. Buradayız. Şimdi sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Dört ilmek ekliyorum. Şu şekilde ipin altından parmağımı geçiriyorum. 1 2 3 4 ilmek ekledim. Haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. İki sıra haroşa örmüş oldum. Bir gidiş bir de dönüş sırası örelim. 2 sıra daha yani. İlmek eklediğimiz sıradan itibaren 4 sıra haroşa ördüm. 1 2 çizgi oluştu. Şimdi 13 ilmekten sonra bir ayraç yerleştiriyorum. İlmek eklemelere başlayacağız. 2 4 6 8 10 12 13. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Ayracın sol tarafında da 5 ilmek kaldı.
Buraya kadar haroşa öreceğim. Ayraçtan sonra bir ilmek ekleyeceğim. Bu işlemi örgü boyunca her ön yüzde tekrarlayacağız arkadaşlar. Şimdi 13 ilmek örüyorum. Ayraçtan sonra bir ilmek ekliyorum. Kalan ilmekleri de haroşa örüyorum. 5 ilmeği. Dönüyorum. Eklemiş olduğum ilmeğe kadar örüyorum. Eklemiş olduğum ilmeğin arka kanadını alarak örüyorum şu şekilde. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dönüyorum. Şimdi bir ilmek daha ekleyeceğim. 13 ilmek örüyorum. ilmek ördüm. Ayraçtan sonra yine bir ekleme yapıyorum. Sol şişimde 6 ilmek var. Örüyorum. Dönüyorum. Eklemiş olduğum ilmeğe kadar haroşa örüyorum. Eklediğim ilmeğin arka kanadını alarak haroşa örüyorum şu şekilde. İki kez ilmek ekledim. Şimdi 4 sıra daha haroşa öreceğiz ve 2 ilmek daha ekleyeceğiz. Toplamda 4 ilmek eklemiş olacağız. 4 sıra daha örelim. Bu bölümde ilmek ekledikten sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6 çizgi haroşa oldu. Yani toplam 12 sıra örmüş olduk. Ayraçtan sonra da her ön yüzde birer ilmek ekledik. Toplam 4 ilmek ekledim. Ayraçtan sonraki ilmek sayısı 2, 4, 6, 8, 9 ilmek. Ayracın sağ tarafındaki ilmek sayısı 13. Bu değişmiyor arkadaşlar. Şöyle katladığımızda haroşa ilmekler tam denk geldi. Buradaki kutuyu örmeye geçeceğiz ön tarafta. Bu bölüm haroşa örüyorum. Ön yüzde bütün ilmekler haroşa örülecek. Ayraca kadar 13 ilmeği haroşa örüyorum birinci sırada. Bir ilmek daha ekliyorum. Devam ediyorum. Dönüyorum. Ayraca kadar olan ilmekleri haroşa örüyorum. Eklemiş olduğum ilmeğin arka kanadını alarak örüyorum. Ayraçtan sonra 7 ilmek ters öreceğim arkadaşlar. Bu bölümdeki düz ilmekler. İpi öne alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sol şişimde kalan 6 ilmeği haroşa örüyorum. Kenar patı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dönüyorum.
Şimdi bu sırada ön yüzde bütün ilmekleri haroşa örüyorum ve ayraçtan sonra bir ilmek ekliyorum. Ayraçtan sonra bir ilmek ekliyorum. Bütün ilmekleri haroşa örüyorum. Ayraca kadar olan ilmekleri haroşa örmeye devam ediyorum. Bu ilmeğin arka kanadını alarak örüyorum. Ayraçtan sonra 7 ilmek ters örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Kalan 6 ilmeği de haroşa örüyorum. Dönüyorum. 4 sıra ördük. 4 sıra ördük. 6 sıra daha bu şekilde örelim. Birinci kutuyu tamamladım. Düz örgü olarak 10 sıra ördüm. Burada düz örgü başlangıcından itibaren de 1 2 3 4 5 haroşa çizgisi oluştu. 10 sıra örmüş oldum. Şimdi 4 sıra haroşa öreceğiz. Hem ön yüzde hem de arka yüzde bütün ilmekleri düz öreceğiz. Ön tarafta yine ayraçtan sonra bir ilmek artırmaya devam edeceğiz. Bu sırada bütün ilmekleri düz örüyorum ayraca kadar. Ayraçtan sonra bir ekleme daha yapıyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dönüyorum. İkinci haroşa sırasına başlıyorum. Bütün ilmekleri haroşa örüyorum. Dört sıra haroşa ördüm. Düz ilmeklerin üzerine 1-2 çizgi haroşa oldu. Şimdi ikinci kutuyu örmeye başlayacağım. Ön yüzde bütün ilmekleri haroşa öreceğim. Yani düz öreceğim. Ve ayraçtan sonra bir ilmek ekleyeceğim. Arka tarafta dönüş bölümünde ayraca kadar olan ilmekleri haroşa öreceğim. Ayraçtan sonra 7 ilmek ters ördükten sonra 6 ilmek kenar patı için haroşa öreceğim. Bu şekilde toplam 10 sıra öreceğiz arkadaşlar. 2 sırada haroşa ördükten sonra ilik açacağız. Bu şekilde ikinci kutuyu da örelim. İlik açarken tekrar birlikte olacağız. İkinci kutuyu ördüm. Kutunun üzerine de 2 sıra haroşa ördüm. Bir haroşa çizgisi oluştu. Şimdi 2 tane ilik açacağım. İlk önce 3 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3. İpi ön tarafa alıp bir ilmek artırıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte düz örerek bir ilmek eksilttim. İlk iliği açtım. Ayraca kadar devam ediyorum. Ayraçtan sonra bir ilmek ekliyorum yine. Bir ilmek ördükten sonra tekrar ipi ön tarafa getiriyorum. Bir ilmek artırıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. İkinci iliği açtım.
Sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeği örüp dönüyorum. Dördüncü haroşa sırasına başlıyorum. Ayraca kadar bütün ilmekleri haroşa örüyorum. Ayraçtan önce ilik için eklemiş olduğum ilmeği de düz ördüm. Ayraçtan sonraki eklediğim ilmeği de arka kanadını alarak düz örüyorum. Devam ediyorum. Buradaki ilik için eklemiş olduğum ilmeği de düz ördüm. Bütün ilmekleri örerek sırayı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, 2 ilik açtık. Şimdi 3. ve son kutuya başlayacağız. Aynen diğer kutular gibi öreceğiz. Yine son kutunun üzerine 2 haroşa sırası ördükten sonra ikinci çift iliği açacağız. 3. kutuyu da örelim. Bu sırada bütün ilmekleri haroşa örüyorum. Ayraçtan sonra bir ilmek ekliyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dönüyorum. 3. kutunun ikinci sırasında arka tarafta ayraca kadar olan ilmekleri haroşa örüyorum. Ayraçtan sonra 7 ilmek ters örüp kalan altın ilmeği de haroşa örüyorum. Ön yüzde bütün ilmekleri düz yani haroşa örüyorum. 1, 2, 3. kutuyu tamamladım. 3. kutunun üzerine 2 sıra haroşa ördüm. Şimdi 3. sırayı örerken 2 ilik daha açacağız. Önce 3 ilmek örüyorum. 1, 2, 3. İpi ön tarafa alıp bir ilmek ekliyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Bir ilik açtım. Devam ediyorum ayraca kadar. Ayraçtan sonra bir ilmek ekliyorum. Bir ilmek ördükten sonra bir ilik daha açıyorum. İpi ön tarafa getiriyorum. Sıradaki 2 ilmeği de birlikte örerek bir ilmek eksiltiyorum. Son iliği de açtım. Sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Dönüyorum. İliğe kadar bütün ilmekleri haroşa örüyorum. İlik için eklemiş olduğum ilmeği de haroşa ördüm. Ayraçtan önce eklediğim ilmeğin de arka kanadını alarak haroşa örüyorum. Devam ediyorum haroşa örmeye. Sırayı tamamlayıp dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplam 4 sıra haroşa ördüm. Son ilikleri de açtım. Şimdi 8 sıra daha haroşa öreceğiz. Bundan sonra burada artış yapmayacağız artık arkadaşlar. Sadece 8 sıra haroşa örgü öreceğiz. Ondan sonra ilmekleri kapatacağız. 8 sıra haroşa örelim.
Son kutunun üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6 çizgi oluşacak şekilde 12 sıra haroşa ördüm. Şimdi bütün ilmekleri kapatıyorum ve sol tarafı tamamlamış oluyorum. İlk ilmeği sağ şişe kaydırıyorum. İkinci ilmeği örüyorum. Kaydırdığım ilmeği üzerinden geçirerek bir ilmek eksiltiyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar bütün ilmekleri kapatıyorum. Bütün ilmekleri kapattım. Son ilmeği bırakıyorum. İpi kesiyorum ve son ilmeğin içinden ipi geçirerek burayı sabitliyorum. Sol tarafı örmüş oldum. Şimdi sağ tarafı örmeye geçiyoruz. Buraya kadar örmüştük. Şimdi şişime ilmekleri geçiriyorum. Buraya kadar örmüştük. Şimdi ters taraftan örmeye başlıyorum. İlk ilmeği örerek başlıyorum. Sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Dönüyorum. Ön yüzdeyiz. Bu bölümü öreceğiz. Toplam 44 sıra öreceğiz arkadaşlar. 2 sıra ördüm. 42 sıra daha örelim ve burada tekrar ilmek ekleyeceğimiz zaman birlikte olacağız. Toplam 44 sıra haroşa ördüm. 22 haroşa çizgisi oluştu. Şöyle ters taraftan toplam 4 ilmek ekliyorum. 1 2 3 4. Ön yüzden örmeye başlıyorum. Toplam 4 sıra haroşa öreceğiz. İlmek ekledikten sonra 4 sıra haroşa ördüm. 1-2 çizgi oluştu. Burada da ayraçla ilmekleri ayırdım. Aynen bu taraftaki gibi ilmek eklemeleri yapacağız. Ayracın sağ tarafında 5 ilmek var. Sol tarafında 13 ilmek var. Şimdi buradan ön yüzde ayraçtan önce bir ilmek ekleme yapacağız arkadaşlar. Bunu her ön sırayı örerken tekrarlayacağız. 5 ilmeği örüyorum. 2 3 4 5. Ayraçtan önce bir ilmek ekliyorum. Sıra sonuna kadar haroşa örüyorum. Dönüyorum. Ayraca kadar örüyorum. Ayraçtan sonra eklemiş olduğum ilmeğin arka kanadını alarak haroşa örüyorum. Devam ediyorum.
dönüyorum. Bu şekilde 3 ilmek daha ekleyeceğiz her ön sırada. 6 sıra haroşa örelim bu şekilde. Ayraçtan önce her ön sırada birer ilmek ekledim. Toplam 4 ilmek eklemiş oldum. Ayracın sağ tarafında 9 ilmek oldu. Sol tarafındaki ilmek sayısı değişmiyor. 13 ilmek. Burada ilmek ekledikten sonraki haroşa çizgi sayısı da 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. 12 sıra örmüş olduk. Şimdi birinci kutuya başlayacağız bu taraftan. Buradan haroşa örerek ayraçtan önce bir ilmek ekleyeceğim. Ayraçtan sonra 7 ilmek düz, 6 ilmek haroşa olacak. Ön yüzde olduğumuz için bütün ilmekleri düz öreceğiz. Sıra sonuna kadar bütün ilmekleri düz örelim. Ters tarafta ilk 6 ilmeği haroşa örüyorum. Kenar patı 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayraca kadar olan 7 ilmeği ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ayraçtan sonra eklemiş olduğum ilmeğin arka kanadını alarak haroşa örüyorum. Devam ediyorum sıra sonuna kadar. Bundan sonraki örgümüz aynen diğer ön bedende ördüğümüz gibi devam edecek arkadaşlar. Burada birinci kutuya başladım. 2 sıra düz ördüm. 8 sıra daha ördükten sonra üzerine 4 sıra haroşa öreceğim. Daha sonra ikinci kutuya başlayacağım. Aynı şekilde devam edecek. Her ön sırada da ayraçtan önce bir ilmek artırmaya devam edeceğim. Geri kalan işlemler aynen bu parçada yaptığımız gibi devam edecek arkadaşlar. 43 ilmekle 12 sıra haroşa ördükten sonra ilmekleri aynen burada yapmış olduğumuz gibi kapatacağız ve bu tarafı da bitirmiş olacağız. Sadece ilik açmıyoruz. Geri kalan işlemler aynen devam edecek. Yeleğin düğmelerini de diktim arkadaşlar. Sağ ön bedene diktim. Aynen sol ön bedende ilik açmış olduğumuz yerlerin karşılığı olan bölümlere düğmeleri diktim. Şimdi artık ipleri temizleyeceğiz ve yan dikişleri tamamlayacağız. Bir yün iğnesi alıyorum ve bu kenardaki fazlalık ipi iğneye geçiriyorum. Buradan çapraz bir şekilde yürütüyorum ilmekler arasından. Daha sonra yine çapraz bir şekilde aşağı doğru yürütüyorum. Gördüğünüz gibi hiç belli olmadı. Fazlalık ipi de kesiyorum. Fazlalık ipleri temizledim. İlmekler arasında yürüttüm. Bu şekilde gizledim. Şimdi sol ön beden ile arka bedenin yan dikişini dikeceğim. Burada arka bedeni örerken bırakmış olduğum ipi iğneye geçirdim. Ön bedenin ilk ilmeğine şu şekilde batıyorum. İki ucu birleştiriyorum. Buradaki haroşa dişini takip ediyorum ilk sıra. Burada kenarda bırakmış olduğum bu çıkıntılara batıyorum. İlk çıkıntıya batıyorum. Bu tarafta da yine ilk haroşa sırasının çıkıntısına batıyorum kenardaki. Bu şekilde karşılıklı çıkıntılara batarak kenarı dikiyorum. Sıra atlamamaya dikkat ediyorum. Daha sonra ipi dikkatli bir şekilde çekerek sıkıştırıyorum. Bu şekilde.
Devam edelim. Yan dikişin birini tamamladım. İpi buradan tekrar karşı tarafa geçiriyorum. İç tarafa alıyorum. Burada önce ipi sabitleyeceğim. Daha sonra yine diğer kenar artık iplerinde yapmış olduğumuz gibi çapraz ilmekler arasından yürüterek gizliyorum. Şimdi diğer yan kenarı dikiyorum. Burada kenarda ip olmadığı için iğneye şu şekilde ip geçirdim. İlk olarak buradaki ön parçanın ilk ilmeğine alttan batıyorum. Bu tarafta da aynı şekilde ilk ilmeğe alttan batıyorum. İki ucu birleştiriyorum. Daha sonra bu kenardaki çıkıntılara karşılıklı olarak batarak diğer kenar gibi dikiyorum. Dikme işlemi bittikten sonra buradaki fazlalık ipi diğer ipleri gizlediğimiz gibi çapraz bir şekilde gizleyeceğiz arkadaşlar. Yeleğimizin bütün işlemleri tamamlandı arkadaşlar. Son görüntüsü bu şekilde. Yine bir videonun sonuna geldik. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.